Bu Nisan ayında zaten daha aya girer girmez Terazi burcunda bir dolunay var. Nerede böyle sahtekar insan varsa, nerede böyle şeytanın avukatlığını yapan, kötüleri savunan, dolandırıcı, sahtekar insan varsa bunların alayı afişi olur. Kötüleri savunan, mesleğini kötüye kullanan, dolandırıcılık yapan, sahtekarlık yapan, şakır şakır böyle ifşa olduğunu göreceğiz. Eş zamanlı bir Güneş Jüpiter karesi olacağı için hani belki bazı kesimlerden savaşı bitirmeye yönelik müzakere adımları gelse de özellikle liderlerin kibirli veya megaloman açıklamaları ortamı yeniden kızıştıracak. Ünlünün getirdiği gücü kötüye kullanan ünlüler. Bunlar acayip derecede bu sefer ifşa olacak. Bunların ölümleri üst üste gelmeye başlayacak. Çok net söyleyeyim. Mesela Erol Köse olayı bir tık Ağustos ayına bir minik bir fragman. Nisan ayında bir deprem var. Ben özellikle 5,5-6,5 arası Türkiye'nin güney bölgesinde bir deprem beklentim var benim. Türkiye'yi savaşa çekmeye fazlasıyla çalışacaklar. Türkiye savaşa girer mi? Yazın hani şey olarak da biraz zaten zor zamanlar geçireceğiz. İç güvenlik anlamında da. Hani çok huzurlu bir yaz beklemiyorum ben bizim için. Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay boyunca petrol üstüne koya koya yükselecek. Petrolün bu kadar yükseldiği bir dünyada özellikle yılın ikinci yarısında Merhabalar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Astrolog Onur Bal bizlerle beraber. Hoş geldiniz. hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel haberler verebiliriz izleyicilerimize. Şöyle, 2026'nın başından bu yana dünya ve Türkiye'de çok sert etkilerini gördük gökyüzünün. Ve işte savaş bir yandan, işte ekonomik krizler. Hep şunu soruyorlar. Türkiye'nin yüzü ne zaman gülecek? Türkiye'nin yüzü henüz gülmez. Bu sene henüz bunu söyleyebileceğim bir yıl değil. Türkiye için belki 2028 ile beraber bir rahatlama süreci gelecek. Savaş konusunda herkesin çok merak ettiği bir detay var. Türkiye savaşa girer mi? O konuda çok net söyleyeyim. Türkiye savaşa girmeyecek. Ama Türkiye savaşa çekilmeye çalışılacak. Aynı zamanda Türkiye savaşa girmediği için iç güvenlik tarafından tehditlerle biraz zor durumda bırakılacak maalesef. Böyle bir gerçeği var ülkemizin. O yüzden Türkiye için evet savaşa girmeyeceğimiz bir yıl. O açıdan bir rahatsızlık, bir korku, tedirginlik olmasın izleyicilerimizde. Ama ve lakin iç güvenlik anlamında ve ekonomi anlamında zor bir yıl bizi bekliyor önümüzde. Peki ne zaman mesela ekonomik olarak şöyle bireysel hayatlarımızda böyle bir oh deriz? Tam kitabın ortasından başladık ama herkesin çok merak ettiği bir konu. Çünkü artık malum her şeyin fiyatları arttı. Hı hı. Altın bir çıkıyor, bir düşüyor. İnsanlar endişeli. Öncelikle altına değineyim. Altın Merkür'ün balıkta durduğu günlerde bir düşüş yaptı. Ben yıllık haritalara da baktım. Özellikle mevsim giriş haritaları bizim için çok değerlidir. Buranın bana vurgusu genelde şöyle. Altın Nisan, Mayıs, Haziran bu önümüzdeki 3 aylık periyotta yatay şekilde devam edecek bence. Yani yeniden bir yükseliş bekliyor muyum? Hayır. Daha da sert bir düşüş bekliyor muyum? Hayır. Yatay bir seyirle ilerleyecek ama yılın ikinci yarısında özellikle Güneş'in Yengeç burcuna geçtiği yaz aylarındaki yıllık haritaya baktığımız zaman oranın bize mesajı altının yaz ile birlikte yeniden yükselişe geçeceği yönünde. O yüzden altın Haziran ayının ortalarına kadar yatay seyri devam eder. Haziran ayının ortasından sonra yeniden yükseliş trendine girer. Ama şimdilik biraz altın konusunda bence insanların sabırlı olmasında fayda var. Çünkü altın yüksek ihtimalle özellikle Ağustos, Eylül, Ekim döneminde dünyada savaşın çok daha kızacağı bir zaman dilimi yaşayacağız. Oralarda şimdi bu düştüğü 7.000'lerin de üzerine çıkacak gibi duruyor açıkçası. Tabii bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kesinlikle değildir ama astrolojik olarak bizim tahminimiz bu yönde. Bu yönde. Şimdi aslında Nisan ayına şöyle bir genel olarak gökyüzü bize neler fısıldıyor? Yani gökyüzünün bir etkilerine bakalım mı? Hangi etkiler olacak? Gökyüzünde ne gibi hareketler var? Çünkü 2026 genel olarak çok hareketli. Tutulmalar, retrolar hep böyle bir dönüşümler değil mi? Sizden bir dinleyelim. Önümüzdeki yaz sürecine kadar nasıl bir dönem bekliyor bizi? Şimdi bu Nisan ayında öncelikle zaten daha aya girer girmez Terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunayda Algorab yıldızıyla kavuşacak. Hemen Nisan ayının ilk 4-5 günü biz bunun etkisindeyiz. Algorablı dolunay dönemlerinde nerede böyle sahtekar insan varsa, nerede böyle şeytanın avukatlığını yapan, kötüleri savunan, dolandırıcı, sahtekar insan varsa bunların alayı afişi olur. Önce bunu söyleyeyim. O yüzden Nisan ayına biz daha girer girmez ayın ilk 5 günlük kısmında kötüleri savunan, mesleğini kötüye kullanan, dolandırıcılık yapan, sahtekarlık yapan, özellikle hukukta ve siyasette yolsuzluğa karışmış, konumunu makamını kötüye kullanmış, gayri ahlaki ilişkileri girmiş kişilerin şakır şakır böyle ifşa olduğunu göreceğiz.
O yüzden zaten böyle manşetlerin sürekli büyük başlıklar attığı bir ay başlangıcı aslında bizi bekliyor Nisan ayında. Tabii bununla beraber mesela modada, tekstilde, mücevheratta, hani bu sektörlerde de böyle dolandırıcılık yapan, fahiş fiyatla iş yapmaya çalışan kişiler varsa onların da mesela operasyon yediğini, yani daha doğrusu denetimlere girdiğini falan göreceğiz. O yüzden zaten ayın başı özellikle böyle medyada göz önünde olan işte siyasetçidir, hukukçudur, tekstilde, modada yer alan kişilerdir. Bunlarla alakalı tak tak önemli başlıklarla bizi karşılıyor. Oo. Devamında Türkiye içine bakmak gerekiyor aynı zamanda. Şimdi Nisan ayında Türkiye'de özellikle bu terazideki dolunay 8. evimizde çalışacak. Bunu belirteyim. Burada tabii bizim için çok tatlı bir durum yok. Bunu söyleyeyim çünkü bu dolunay Jüpiter karesiyle geliyor. 8. evimizde olacağı için Türkiye'de bazı sektörlere karşı bir vergi arttırım olabilir. Yani bazı ürünlerin, bazı efendime söyleyeyim meslek gruplarının vergi dilimi yükseltilebilir. Hani zamanında mesela KDV %18'den %20'ye arttırılmıştı malum. Bunun gibi mesela toplanılan vergiyi arttırmaya yönelik bazı hareketler görebiliriz. Ama olumlu yandan baktığımızda da mesela yakın zamanda BlackRock grubunun başkanıyla Cumhurbaşkanımız bir araya geldi. O mesela bence direkt bir terazi dolunayının ön fragmanıydı. Çünkü bu dolunay aynı zamanda ülkemizin ekonomi anlamında yabancı bir ülkeyle veya yabancı ülkelerdeki büyük kuruluşlarla yapabileceği yeni finansal anlaşmalara vurgu yapıyor. Hani o yüzden devlet kanadından baktığımızda ekonomide güzel işlemlerin olabileceği bir terazi dolunayı bizi bekliyor. Ama bireysel açıdan baktığımızda ise biraz böyle vergi yükümüzü arttırabilecek bazı gelişmeler olabilir bu terazi dolunayla beraber. Biz terazi dolunayına gireceğiz bu şekilde. Bu sefer 5, 6, 7 Nisan günlerinde önemli birkaç açımız var. İlki Güneş Jüpiter karesi, aynı zamanda da bir Mars ile Jüpiter arasında tridesil dediğimiz bir şeyleri bitirmeye dayalı bir açı olacak. Şimdi bu iki açının aktif olduğu 5, 6, 7 Nisan günlerinde özellikle savaş süreciyle alakalı bazı siyasetçilerden, bazı önemli noktalardaki askerlerden savaşı bitirmek, müzakereye gitmek, artık bu sıcak savaşa, çatışmalara bir son verip bir hani masaya oturup bir anlaşmakla alakalı belli başlı açıklamalar, söylemler gelebilir. Lakin ben buna rağmen hani savaş böyle tam acaba bitiyor mu? Tam savaşın böyle bitmek olduğu bir dönemde miyiz acaba diye düşünürken savaştaki tansiyonun geri yükselmesini bekliyorum. Çünkü eş zamanlı bir Güneş Jüpiter karesi olacağı için hani belki bazı kesimlerden savaşı bitirmeye yönelik müzakere adımları gelse de özellikle liderlerin kibirli veya megaloman açıklamaları ortamı yeniden kızıştıracak. Zaten o yüzden tam böyle hani 5, 6, 7 Nisanlarda savaşın bitişine dair bir açı varken hemen devamında önce 10, 11, 12, 13 Nisanlarda, sonrasında 18, 19 Nisanlarda var olan savaş sürecinin daha da körükleyecek yeni açılar var. O yüzden Nisan ayı biraz şöyle savaş atmosferi konusunda savaş tam bitti zannedeceğiz. Tam artık sonuçlanıyor, bir müzakere masası kuruluyor zannedeceğiz. Güm. Sonra bir anda savaş çok daha sert bir şekilde kendini gösterecek. Evet, mesela benim aklıma yakın zamanda haberlerde de gördük, Trump yaptığı basın açıklamalarında çok sert söylemlerde bulunuyor başka ülkelerin liderlerine yönelik. Mesela Suudi Arabistan Selman'a karşı çok ağır, sinkaflı sözler de söyledi. Bunun daha ilerisinde görecek miyiz? Görürüz. Yani 5, 6, 7 Nisan günlerinde bunu görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü o Güneş Jüpiter karesi Amerika Birleşik Devletleri haritasında da zaten lider göstergesi. Yani şu anki Trump'ın göstergesinin üzerinde gerçekleşecek. Özellikle 5, 6, 7 Nisanlarda biz Trump'tan artık iyice böyle zıvanadan çıkmış çok absürt açıklamalar duyacağız. Ve bu atmosfer daha da hani savaşın atmosferini ve tansiyonu daha da gelecek, daha da yükseltecek. Mesela bu noktada 12, 13, 14 Nisanlarda etkin bir Mars-Neptün kavuşum var. Koç burcunun ilk derecelerinde. Burası savaşla alakalı çok can sıkıcı bir konu olacak bizim için. Çünkü bir kere savaşta hani savaşın biz denizlere sıçradığını göreceğiz. Çünkü şu an savaş daha çok havadan yapılıyor ama mesela Hürmüz Boğazı'na asker çıkarmak olabilir. Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin işte ateşe tutulması, bazı gemilere saldırı yapılması olabilir. Aynı zamanda belki hani İran-İsrail arasındaki savaşın deniz tarafına da sıçraması olabilir. O yüzden hani diyorum ya tam böyle aslında o 5-6 Nisanlarda savaş bitiyor mu derken 12, 13, 14 Nisanlarda savaşın denize yayıldığını, Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar olduğunu, bazı gemilerin batırıldığını falan göreceğiz. Ve bu esnada ki maalesef ki bunu biraz İsrail'den bekliyorum. Kimyasal silah kullanımı, zehirli gaz kullanımı, biyolojik silah kullanımı gibi konular gündeme gelebilir.
Çünkü Mars-Neptün kavuşumlarında savaşlarda insanları zehirlemek, kimyasal, biyolojik silahlar kullanmak vardır. O yüzden tam böyle bir şeyler bitiyor mu derken bir bakacağız ki bu iş artık geri dönülmez. Hani müzakerenin bile edilemeyeceği bir noktaya ulaşıyor mu acaba demeye başlayacağız. Şimdi malum ülke, bir de Netanyahu'la alakalı da bir soruşturma var ve bugün hatta o ifade verirken Netanyahu'nun bir görüntüsü yayınlandı. Bazı üzerine atfedilen suçlar var. Bundan sonraki süreçte Netanyahu hakkında yani bir yargılama süreci tamamen başlar, yeni bir lider görür müyüz? Yoksa Netanyahu ile devam ederler mi? Ben buraya sürpriz bir cevap vereyim. Bence yargılanma ve koltuğunu kaybetme Netanyahu için değil, Trump için olacak. Ben Trump'ın özellikle Haziran ayı itibariyle, Haziran-Temmuz sürecinde kendi senatosundan, kendi meclisinden çok yoğun tepki almasını bekliyorum. Amerikan halkından da çok sert bir tepki almasını bekliyorum. Hatta şu an ona karşı bir tepki var ve bu tepkilerin çok daha büyük bir hale gelmesini bekliyorum Haziran-Temmuz aylarında. Devamındaki süreçte zaten sonbaharda Senato'nun bir seçimi var kendi içerisinde. Zaten o seçim sonuçlarına biz baktığımız zaman diyeceğiz ki yüksek ihtimalle evet, Trump seçimi kaybedecek ve seneye Mart, Nisan süreçleri 2027'nin başlarına geldiğimizde ben tam böyle Şubat-Mart süreçleri. Şubat-Mart süreçlerinde Trump'ın koltuğunu kaybetmesini bekliyorum mesela. Yani esasen hani yargılanır mı noktasında belki Trump'a karşı davalar açılır. Hani çok büyük bir yargılanma süreci olmasa bile Epstein ve benzeri konular üzerinden. Ama esas konu Trump'ın bu savaşta İsrail'in maşası olmasından kaynaklı alacağı tepkiler yüzünden koltuğunu kaybetmesi bence gündeme gelecek. İsrail'le alakalı şunu söyleyeyim. İsrail şöyle, ya maalesef ki bu savaşın sonucunda özellikle 2027'nin Şubat-Mart dönemlerinde İran'da rejim değişebilir. Ve İsrail gerçekten bu savaştan çok zarar görmesine rağmen günün sonunda istediğini alabilir. O yüzden belki böyle kısa vadede İsrail kazandı gibi bir durum da dünya gündemine lanse edilebilir ama İsrail'in haritası bana 2036-34 dönemlerinde paramparça olacağının vurgusunu yapıyor. Ve bu noktada aslında İsrail'in parçalanma sürecinin kökü de bu savaş olacak. Yani İsrail bu savaşta şu anda belki Netanyahu'nun koltuğuna bir şey olmayacak ama o 2036'da gerçekleşecek parçalanma süreçlerinin kökü başlamış oldu. Şunu da sormak istiyorum, aslında oraya bir parantez açacaktım ama bölmek istemedim. Trump hani gider dediniz ya, peki evet, sonrasında ABD için daha böyle kadın lider mi öngörüyorsunuz yoksa bir yine maskülen bir karakter mi göreceğiz lider olarak ülkede? Trump'tan sonra ben yine erkek bir lider bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Ama artık ABD'nin özellikle savaşlar noktasında daha pasif, daha arka planda kalmasını seçecek bir liderin gelişini bekliyorum. Çünkü Amerika'nın bugüne kadarki sürecine baktığımızda özellikle son 30 yılda tüm liderleri fazlasıyla savaş yanlısı. Hatta direkt hani sadece havadan değil, belki kendisinden binlerce, yüz binlerce kilometre ötedeki topraklara karşı bile sürekli karadan savaşı tercih eden başkanlar vardı hep tepelerinde. Ama Trump sonrası süreçte Amerika'nın bu konudaki politikası değişecek. Çünkü artık ABD halkı kendisini, askerlerini, kaynaklarını, vergilerini sürekli savaşa kullanan bir başkan istemeyecek. O yüzden bir iç karışıklıkta görür müyüz? Görürüz. Ülkede. Yani Trump'a karşı eylemler, Trump'ın gitmesi için yaşanacak olan ayaklanmalar kesinlikle görürüz. Yani nasıl bizim mesela Türkiye'de son 20 yıllık süreçte 2 tane hani bir işte siyasi sebeplerden dolayı ayaklanmalar falan izledik ülkemizde. Bu sefer bunun Amerika versiyonunu göreceğiz. Peki Türkiye'ye baktığımızda tabii ki bu ABD'yi niye bu kadar çok konuşuyoruz şimdi? ABD'de olan olaylar dolar bazında veya ekonomik bazda, borsada Türkiye'ye de yansıyor ister istemez. Ki biz hep böyle bir tampon bölge olmuşuz ortada. Orta Doğu'yla Avrupa arasında tam bir tampon bölgeyiz. Şimdi Türkiye'de Akrep Burcu bir ülke, hep böyle bir savaşçı ruhu var Türkiye'nin. Peki biz yıl sonuna doğru artık böyle mesela 2027'ye doğru diyeyim artık. Çünkü yazın da herhalde zorlu bir süreç geçecek. Sizin anlattıklarınızdan onu anlıyorum. Türkiye artık bir oh der mi? Biz bundan neredeyse bir 15 ay sonra ancak oh deriz. Şu neden? 15 aylık süreç bizim için zor. Şöyle izah edeyim bunun sebebini. Türkiye'yi savaşa çekmeye fazlasıyla çalışacaklar. Lakin Türkiye savaşa girecek mi? Hayır. Ama Türkiye savaşa girmemesinin bedeli olarak iç güvenlik anlamında çok tehdit edilecek. Yani bunu şöyle izah edeyim. Hatırlarsanız belki 2015-16 yıllarına Türkiye bir savaşın içinde miydi? Hayır, ama iç güvenlik anlamında zor yıllardı.
İşte bir yerlerde bombalar patlıyordu, bir yerlerde efendime söyleyeyim bir anda bir AVM'de, bir stadyumda, bir eğlence merkezinde bir silahlı tarama oluyordu, bir bombalı eylem oluyordu ve sürekli hani biz neredeyse 3 haftada bir, 4 haftada bir yerlerde ülkenin hani can güvenliğini, halkın can güvenliğini tehdit eden durumlar görüyorduk. Biraz maalesef 2026'nın devamı Türkiye için böyle bir süreç. Bunu söyleyeyim. Burada Türkiye'de hani iktidar ülkenin savaşa girmemesi için elinden gelen her şeyi yapacak bence. Ve bir şekilde de bizi o savaş atmosferinden uzak tutacaklar. Savaşa girmeyeceğiz. Ama bunun karşılığında hani sonuçta işin gerçeği hani bir bakıyoruz ki İsrail, ABD, Kanada da bizim aslında onlar tarafından savaşa girmemizi istiyor. Bu isteğin yerine getirilmemesinin karşılığında Türkiye kendi iç dinamiklerinde hani iktidar halk arasında bir gerilim olsun, bir çatışma olsun, iç güvenlik, iç huzur bozulsun, halk iktidara karşı ayaklansın amacıyla çok Türkiye'nin üstüne gelinecek. Haritaların bize gösterdiği bu. Bu noktada hani halkımızın biraz sağduyulu olması lazım. Hepimizin yani burada gerçekten hani şu an etrafımda ateş çemberi, yukarıda Rusya, Ukrayna, aşağımız zaten hani İran, bunun öncesinde bir Suriye süreci vardı. Hep bir çember içerisindeyiz zaten. Bu çemberde hani iktidar bizi savaştan korumaya çalışırken iç tarafta olan tehditler de halkı en azından hani galyana, provokasyona, isyana götürmemeli. Yani bu noktada mesela bizim gerçekten halk olarak sağduyulu olmamız gereken bir yıl geçireceğiz. Bunun altını çizeyim. Ama olayın diğer kısmında da ekonomik olarak tabii çok zorlanacağız. Çünkü sonuçta bu savaş en başından petrolü yükseltiyor zaten. Dünyada bir güvensizlik hali var ki ekonomik anlamda tüm dünyayı etkiliyor. Bizi de çok etkileyecek. Özellikle Türkiye için şöyle baktığımız zaman bu yıl Eylül, Ekim, Kasım ayları ekonomik anlamda çok zor zamanlar. Yani orada kurda çok ciddi dalgalanmalar olabilir. TL için yine çok ciddi bir değer kaybı görebiliriz. Hani ekonomik olarak özellikle sonbahar dönemi çok bizim için zorlayıcı olacak. Bunu çok net söyleyeyim. Ve bu şekilde hani evet savaşa girmeyiz ama ekonomi olarak hani yıpranma ve diğer yandan belki iç güvenliğin, iç huzurun bozulmasıyla stresli bir yıl bekliyor bizi. Ama 2027'nin işte Nisan ayı ile beraber Türkiye için evet sonunda hani bu ekonomik dengesizlik de bitti. İç güvenlikteki sorunlar da çok şükür bitti deyip bir nefes alacağız. Evet, o zaman ne diyoruz? Bireysel hayatlarımızda çok fazla israf yapmıyoruz. Paramıza sahip çıkıyoruz. Dikkatli harcamalar. Evet, evet. Ha burada yalnız şunu söyleyeyim yani benim Türkiye ile ilgili beklentim 2027'nin ilkbahar döneminde gerçekleşecek olan bir erken seçim. O yüzden bir yandan da hani 2026'nın ikinci yarısında kredi musluklarının açılması gündeme gelebilir. Belki 2027'nin başlarında vergi paket afları gündeme gelebilir. Bir diğer yandan zaten halkın ev sahibi yapılması, konut sahibi yapılması için yeni kampanyalar, yeni kredi türleri açıklanabilir. O yüzden benim burada hani halkımıza astrolojik göstergeler üzerinden tavsiyem paramızı biraz hani tutup elimizde şu en azından Eylül dönemine kadar kredi kartlarımızı özellikle borçları kapatıp yani biraz kredi notlarımızı yükseltip biraz elimizi rahatlatıp gereksiz harcamalardan uzak durup yılın ikinci yarısında hatta son çeyreğinde devletin getireceği yeni ekonomik hamlelerden faydalanmaya yönelik bir bütçe ayırmak. Çünkü gerçekten hani hem ev sahibi olalım diye hem efendime söyleyeyim belki işimizi büyütecek kredilere daha kolay ulaşabilelim diye çok fazla kaynak açılacak. Bir musluk açılması yaşayacağız biz aslında yılın son çeyreğinde her şeye rağmen. Oraya hazırlıklı olmak lazım. Peki mesela yeni bir salgın ya da hep böyle bir şeyden çok zor bir süreç geçirdik geçmişte pandemi. Evet. 2 yıla yakın herkes evlerine kapandı falan. Şimdi diyorlar ki mesela ezoterik veya bu işte küresel güçler yeni bir salgın hazırlıyormuş. Yeniden ortaya çıkabilir diyorlar. Siz bunu yakın zamanda görüyor musunuz bu kimyasal saldırılar dışında? Akaryakıt pandemisi bekliyorum. Oh! Sıkıntı. Akaryakıt pandemisi nedir? Hemen söyleyeyim. Petrolün haritasına baktığımızda hani savaşın da şu gidişatını birlikte düşündüğümüzde yüksek ihtimalle Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay boyunca petrol üstüne koya koya yükselecek. Petrolün bu kadar yükseldiği bir dünyada özellikle yılın ikinci yarısında şöyle bir paket görebiliriz. İşte bir araba haftada maksimum 4 gün trafiğe çıksın. İşte pazar günleri arabalar trafiğe çıkmasın. Herkes online evden çalışsın. İşte insanlar hani yapabilecek olan herkes işini evine taşısın. Şirketler homework çalışma sistemine geçsin gibi. Bir hani virüs, bakteri vesaire yani bedensel fizyolojik bir salgından dolayı değil de ekonomik koşullardan kaynaklı bir kısıtlama paketi görebiliriz yılın ikinci yarısında. Oo. Çünkü savaşın gidişatı dediğim gibi yani Nisan ayında tam bitti derken hani artık yok burası geri dönmeyecek noktasına evrileceği için
Petrol de buradan çok ciddi payını alacak. Özellikle yani bu dediğin gibi 12, 13, 14 Nisanlar, 18, 19, 20 Nisanlar. O dönemde Hürmüz Boğazı'nda çok ciddi olaylar olacak. Ve bu olaylar petrolün fiyatını bence daha da yukarıya çekecek. Ve bu bir akaryakıt pandemisinin başı olacak. O zaman biz yaz tatilini unutalım. Yazın biraz işimiz zor, evet. Yani yazın biraz zor. Tatili unutalım biraz yani. tatil konusu biraz zor olabilir. Yaz tatilini unutalım. Tatili unutun arkadaşlar. Tatil yapamayacağız gibi duruyor. Onur Bey'in anlattığına göre yazın birazcık kemerleri sıkacağız. Artık yakın herkes memleketine gitsin. Vallahi yazın hani şey olarak da biraz zaten zor zamanlar geçireceğiz. İç güvenlik anlamında da. Hani çok huzurlu bir yaz beklemiyorum ben bizim için. Onu çok net söyleyeyim. Hani bir yerlerde bir güvenlik zafiyeti, özellikle hani burada apaçık ve net söyleyeyim. Savaşa girmediğimiz için bizi savaşa çekmeye çalışan devletlerin ülke içerisindeki ajanları, casusları provokatif eylemlerle, belki yapacakları silahlı saldırı eylemleri, belki bomba eylemleriyle bizim gerçekten iç huzurumuzu ve iç güvenliğimizi çok bozacaklar. Yani buna çok amaç edinecekler resmen burayı, biz bu savaşa girmeyeceğimiz için. O yüzden yazın hani hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamında hem akaryakıt sebepli kolay kolay böyle seyahat özgürlüğünün çok olduğu bir yaz beklemiyorum ben. Yani biraz sıkıntılı olacak. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu da sormak istiyorum. Mesela lider değişiminden bahsettiniz. Türkiye için de aynı soruyu sorayım aslında. Türkiye için de bir kadın lider söz konusu mu haritalarda, yoksa yine yeni bir erkek lider mi? Sıfırdan biri mi? Var olan eskilerden gelen biri mi? Şimdi Türkiye için şöyle, benim tahminim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçim daha alması. Ama daha sonrasında Türkiye çok daha genç bir lidere geçiş yapacak. Çok daha genç. 90'lar 2000'ler. 90'lar 85 sonrası diyeyim hani. Çünkü zaten siyaseten baktığımızda bugünün koşullarında 80-85 sonrası doğan bir insan gayet genç sayılıyor. Ve buralarda hani asker kökenli, istihbarat kökenli, bir hani diplomat kökenli bir hani o ekolden gelen bir başkan bekleyeceğim ben. Hani kadın bir başkan beklemeyeceğim Türkiye'yi, ama daha böyle diplomat, asker kökenli bir kişinin, istihbarat kökenli bir kişinin ve çok daha genç, Cumhurbaşkanımıza göre yaş olarak çok daha genç bir kişinin Türkiye'nin başına geçmesini bekleyeceğim. Lakin bunun için dediğim gibi yani önce Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha kazanma ihtimali çok yüksek. Bunu Gözüküyor. söyleyeyim. Evet, yani şu anda var olan siyasette aktif değil ama yepyeni bir isim ondan sonraki süreci. Aktif olabilir şu an. Genç ve gayet de hani aktif Var, olan belki. bir kişi. Tabii şu an gayet genç ve aktif olan bir kişi de olabilir. Sadece genç, dinamik, hırslı, fevri, sert, fazlasıyla hani dik başlı ve asker ya da diplomat kökenli bir insan bekliyorum. Yani şunu söyleyebilirim, hani birçok kişi mesela şu an Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz sert ve fevri bir lider olduğunu söyler. Hani bir sonraki liderimiz geldiğinde herkes şey diyecek, yo aslında Tayyip Erdoğan çok hani yumuşak başlı, çok sakin bir lidermiş ya, hani işte o sinirli falan değilmiş falan. Ya bugün hani Tayyip Bey'i sinirli bulanlar bundan sonraki liderde ya biz çok yanlış düşünmüşüz, işte sinirli bir insan değilmiş falan olacaklar. Bayağı profili tarif ettiniz arkadaşlar. Bu kısmı Ya da tabii artık unutmayacağım. hani isim verme yani, artık isim mi vereyim hani, daha ne diyeyim hani. İsim varsa alabiliriz onda, yani aklınızda bir isim varsa. Valla şimdilik çok söylemeyeyim, hani zamanı, seçim zamanları bir gelsin, ama zaten hani bu tarif ettiğim profilden hani genç, fevri, dik başlı, dinamik ve asker ya da diplomat kökenli. Zaten 2 tane ihtimal kalıyor sadece burada. Hani Aklına herkes tahmin etmiştir az çok. Tabii. Şunu soracağım. Son dönemlerde biz çok fazla operasyonlar gördük. Yasaklı madde, fuhuş operasyonu, işte spor kulüp başkanlarının bile veya Türkiye'de çok tanınmış işte zengin ailelerinin çocuklarının bile artık gözaltına alındığını gördük. Bunların devamı gelecek mi? İfşalar, işte yasaklı madde operasyonları. Burası farklı bir noktaya evrilecek. Şöyle izah edeyim. Satürn balık dönemiyle alakalıydı bu. Balık başak tutulmalarıyla ilgiliydi. Ben çok yazmıştım bunu zamanında. Önümüzdeki süreçte bu konu şuraya evrilecek. Şimdi Türkiye'nin şu an kanayan bir yarası var. Genç suçlular 15, evet. 16, 17, 18 yaşında reşit olmamanın getirdiği bir özgüvenle onu bıçaklayayım, buna saldırayım, buna silah çekeyim, burada gaspçılık yapayım. Şu an bu Türkiye'nin biraz kanayan yarası. Önümüzdeki süreçte ben devletin esasen buraya çok çökmesini bekliyorum. Yani şimdiye kadar nasıl bir son 6 ayda uyuşturucu ve fuhuş alanında çok ciddi operasyonlar gördük. Önümüzdeki süreçte de
Bu reşit olmayan çocukları tetikçi kullanan mafyalarla alakalı. Gençleri suça sürükleyen gruplarla alakalı. Ülkede gençlere umutsuzluk aşılayan yayıncılarla ilgili. Burayı ben çok ciddi bir şekilde not alabiliriz gerçekten. Çünkü Türkiye'de bir tarafta bunu yapan da bir grup var. Belki mafyatik değiller. Belki sadece bizim gibi YouTube'da yayın yapıyorlar. Ama o 17-18 yaşından çocukların beyinlerini öyle birikiyorlar ki o çocukların suça girişmesinde bir sebep de onlar oluyor aslında. Hani bu şekilde genç yaşta çocukların suça girmesine sebebiyet veren basın yayın insanlarından tutun mafyasına, tetikçisine, tefecisine kadar tamamına Türk devletinin operasyon çektiğini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Çünkü Satürn artık Koç burcunda. Koç genç erkekler demek. Genç erkekleri suça sürükleyen tüm grupların üzerine gitmeye başlayacak devlet. Ama sadece bunlar mı? Sadece bunlar değil. Aynı zamanda özellikle doktorluk mesleğini kötüye kullananlar. Bunlar çok ifşa olacak. Bununla beraber daha böyle mesela savaş sanayide özellikle bu konuda mesela başka yerlere bilgi kaçırmaya çalışanlar. Bunların çok üstüne gidecek devlet. Yani devlet artık bir nevi savunma, halkı da kendisini de savunma konusunda çok daha sert olmaya başlayacak. Evet, biz de bunu yayınlarımızda sık sık dile getiriyoruz. Bu suça sürüklenen çocuklar konusunda çok ciddi yasalar geliyor. Hatta anne babalarla da mesela bu silahlanan çocuklar vesaire anne babaları da artık suçlu sayılacak. Onun için çocuklarınızı koruyun arkadaşlar. Gerçekten de yaş oranları çok düştü. 14-15 bu çocukları piyon gibi kullanıyorlar maalesef. Ve bir de şunu soracağım. Kadınlarla alakalı mesela cinayet vakalarını çok duyar olduk. Mesela benim işlediğim konulardan biri de Güllü olayıydı. Kamuoyunda da tanındığı için mesela hem bir sanatçı olarak hem de bir kadın olarak işte bu konu mesela gündeme geldi. Ardından mesela Erol Köse'yi duyduk. Ardından işte fenomenlerin işte şüpheli ölümleri vesaire. Sosyal medya kullanan o TikTokçu bir kız vardı, ismini unuttum şimdi, mesela o kız da Osman Gazi Köprüsü'nden kendini atmış falan. Çok bunu üst üste duyar bulduk. Burada ne tetikliyor bunu gökyüzünde bu kadın cinayetlerini fazlasıyla artar oldu? Yakın zamanda Venüs Kiron kavuşumu vardı ve bu Koç burcunda yaşandı. Özellikle son bir aydan. Yani Venüs çünkü ünlüler, genç kızlar, güzel kadınlar, zengin insanlar bunları ifade eder. Hem Koç'ta zararlı olduğu yerde hem Kiron'la kavuştu. Bunların bu yüzden zarar görmesine çok vurgu yaptı. Önümüzdeki süreçte ise şöyle söyleyeyim. Yazın Jüpiter Aslan'a geçecek. Ağustos ayı ile beraber de Aslan burcunda güney yön tutulmaları başlayacak. Bu iş yazın çok daha büyük bir şekilde yaşanacak. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül ama özellikle Ağustos sürecinde biz şunu çok göreceğiz. Mesela sapık olan ünlüler, insanları istismar eden ünlüler, tacizci ünlüler. Bununla beraber ünlülüğün getirdiği gücü kötüye kullanan ünlüler. Bunlar acayip derecede bu sefer ifşa olacak veya bunların ölümleri üst üste gelmeye başlayacak. Çok net söyleyeyim. Mesela Erol Köse olayı bir tık yani Ağustos ayına bir minik bir fragman. Ağustos'ta, Eylül'de biz bunun 5 katını göreceğiz. Peki Erol Köse'nin mesela ölümünü, siz şüpheli ölümünü ne olarak görüyorsunuz? Öz kıyım mı, canına mı kıydı, yoksa bir cinayet olabilir mi? Ben orayı daha çok bir öz kıyım olarak görüyorum. Haritalar sebebiyle. Evet. Bayağı şüpheli ölümler var. Peki Ayşegül Erarslan için ne düşünüyorsunuz? Fenomen. İşte onun ben kesinlikle bir öz kıyım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada yani tam böyle Koç'ta bir Venüs Kiron kavuşumu gelirken devreye girdi orası. Genelde o tür gökyüzünde bir suç vardır. Yani bir saldırı vardır arka planda. Çünkü orası genç bir kadının zarar görmesi demektir. Mesela bu kavuşum Balık'ta olsaydı bir öz kıyımdan bahsedebilirdik. Ama bu kavuşum Koç'tayken olan bir konuda hem de Koç tam da bu şekilde genç, güzel hanımefendileri temsil eder. Kiron'la Koç kavuşumundayken bu konu yaşandığı için benim biraz tahminim arka planda bir cinayet olabileceği yönünde. Göstergeler onu gösteriyor. Peki şunu da soracağım. Biliyorsunuz çok acı bir futbolcu cinayeti yaşandı. Rapçi Vahap Canbay ve eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu. Evet. Sonra yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu. Böyle bir aşk üçgeninde gencecik bir futbolcu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Sizce bu burada bir kasıt var mıydı, yoksa maalesef olayın ortasında kalıp Kubilay, çünkü oraya iyi niyetle barıştırmak niyetiyle gitmişti. Bunu nasıl öngörüyorsunuz? Çıkacak mı mesela Aleyna? Serbest ben hani orada hani yine gökyüzü bana kesinlikle orada bir kasıt olduğunu
orada hani masumane bir durum veya kazara yanlışa gelişen bir durum olmadığını gösteriyor. Çünkü yine aynı yerden vuracağım. Venüs-Kiron kavuşumu var. İşte Venüs-Kiron kavuşumuna bir önceki konuda öz kıyım değil. Hani orası yüksek ihtimalle bir cinayet konusu deme sebebim buydu. Çünkü Venüs aynı zamanda sporcuları gösterir. Hatta Venüs Koç burcunda genç sporcuları gösterir. Hani genç bir sporcunun bir cinayete kurban gitmesi. Buna çok net bir vurgu vardır. Ve burada belki çok fevri bir şekilde olmuştur. Belki planlı değildir. Bunu söyleyeyim. Koç burcundaki olaylar kesinlikle planlı gelişmez zaten. Bir anda olur. Her şey bir saat içinde yaşanır. Bir saat işte bir telefon, bir mesaj, bir konum. O oraya gitti. Tak 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 bir olay. Çocuk öldü, diğeri hapse girdi. Her şey bu kadar hızlı ve plansız olur ama kasti olur. Onu söyleyeyim. O yüzden ben orada hani içeriden çıkmasını bekler miyim? Hayır. Masumane bir olay olduğunu düşünüyor muyum? Ya da yanlışlıkla oldu? Hayır. Ben orada bir kasta olduğunu düşünüyorum gökyüzünden kaynaklı. Evet. Ama diyorsunuz ki Ağustos'a doğru bunlar fragman, daha da ileri seviyede benzer olaylar. Daha büyük. Ağustos'ta özellikle 40 yaş üstü erkeklerle ilgili biz o kadar kötü, o kadar çirkin olaylar duyacağız ki yani artık hani böyle ya komik bir şey söyleyeyim, hani toplumun bir kısmı şey diyecek, ya 45 yaş üstü erkekler yaşamasın ya falan diyecek. Midemiz bulanacak. Artık midemiz bulanacak yani, çünkü özellikle 40-45 yaş üstü erkeklerin bilhassa hani sapkınlıkları yüzünden yaptığı o kadar fazla yanlışı, hatayı konuşacağız ki bunu da mı yapmış? Hani bunu da mı yapmış şeklinde ve burada hani özellikle geçmişte yapanlar açığa çıkacak. Ya mesela diyelim şu an bir isim sahip olduğu ün, popülerlik, makam, mevki üzerinden size mobbing yapıyor. Bu açığa çıkacak. İşte birisi mesela sahip olduğu ün üzerinden sizin ekmeğinizle oynamaya çalışıyor. Bu açığa çıkacak. Birisi mesela bir yerde makam mevki sahibi 50 yaşında gidiyor 17 yaşında 18 yaşında kızla görüşüyor. Bu açığa çıkacak. İşte mesela bir tane 45-50 yaşında adamın pedofili olduğunu öğreneceğiz. İşte bir tanesinin mesela o ünü, parayı, şanı, şöhreti gidip de fuhuşta harcadığını öğreneceğiz. Yani bu şekilde biraz böyle toplum içerisinde aslan arketipinin getirdiği gücü, parayı, popülerliği insanlara mobbing, zulüm veya ahlaksızlık, etik dışı ilişkiler için kullanan herkesin tak ifşa olduğu bir Ağustos-Eylül süreci bizi bekleyecek orada. Yani kocanızdan bile şüphelenin diyor Onur Bey. Yani koca olabilir. Hanımlar, kocanızdan bile şüphelenin. Kimin ne olacağı belli olmaz diyor ama gözünüz kulağınız dikkatli olun. Tepenizde olsun, dedektif gibi dikkat edin. Ya mesela o medya baronları da çok buradan plan çıkacak. Medya baronları, siyasetteki önemli kişiler. Onların da bu tarz hataları varsa. O Ağustos'ta da önemli bir tutulma var. 17 Ağustos gibi. Bu dünya ve Türkiye için de önemli olacak herhalde. 12 Ağustos tutulması. 12 Ağustos tutulmasını hemen söyleyeyim. 12 miydi 17 miydi? Ben 17 dedim. 12. Yanlış söyledim. 12. 12 Ağustos tutulması maalesef Türkiye için deprem tutulması ya. Ay Allah deprem. korusun. Mesela bakın bu Nisan ayında bir deprem var. Ben özellikle 5,5-6,5 arası çok yıkıcı olmamakla beraber Nisan ayında Türkiye'nin güney bölgesinde bir deprem beklentim var benim. Onu söyleyeyim. Ama çok böyle hani can mal kaybı getiren büyük yıkıcı bir deprem beklemiyorum. 5,5-6,5 arası bir deprem bekliyorum. Lakin yani 12 Ağustos tutulması gerçekten Türkiye'de ciddi bir deprem göstergesi. Çünkü en son o bölge tetiklendiğinde biz zaten işte 99 depremini yaşamış ülke maalesef. O yüzden özellikle hani yazınki tutulma hem yılın ikinci yarısına dair benim az önce yaptığım bir ekonomik olarak zor bir süreç var bizim için. Kurda dalgalanma vesaire. Hem de bir deprem konusuna vurgu yapıyor 12 Ağustos güneş tutulması. Şunu da belirtmek istiyoruz. Korkutmak için asla söylemiyoruz ama önlemlerinizi alın. Yani herkes önlemini alsın. Tedbirli olmakta fayda var. Mesela şu an deprem çantası olmayanlar, depremde ne yapacağını bilmeyenler bununla ilgili bir eğitim alsa, bilgilendirici içerikleri okusalar Ağustos önce çok iyi olur bizim için. Biz deprem ülkesiyiz. Artık bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor zaten. Konutlarda özellikle kentsel dönüşümle devam ediyor ama işte Allah korusun gerçekten de ülkemizi daha büyük bir depremden. Peki Nisan'da başka önemli kavuşumlar var mı bizi etkileyecek, Türkiye'yi etkileyecek? Şimdi Nisan'ın 18-19-20'lerinde etkin olacak olan bir Satürn-Mars kavuşumu var. Burası zaten iki kötücülün birleşmesi demek. Savaşın daha da büyümesi, daha da alevlenmesi burayla alakalı. O yüzden diyorum tam bitti derken daha da büyük başlayacak. Lakin Türkiye için burası acayip önemli. Çünkü Türkiye'nin Mars'ının tam karşısında yaşanacak. Direkt karşısında. Şimdi bu öncelikle tabii Türkiye'de dediğim gibi 5,5-6,5 arası bir depreme vurgu yapabilir. Halkımızın biraz dikkatli olması gereken bir ay Nisan ayı. Ama bir diğer yandan burada özellikle muhalefet kanadındaki siyasetçiler için çok zor bir zaman var.
Yani Nisan ayının 3. ve 4. haftasında bilhassa muhalefet kanadındaki siyasetçilerin suçüstü yakalanması, görevinden alınması, hapse girmesi, hüküm giymesi gibi gerçekten siyasette çok majör konuları görebiliriz. Özellikle biraz muhalif siyasetçiler için zor bir süreç var Nisan 3. ve 4. haftasında. Aynı şekilde hükümet kanadındaki bazı önemli isimler için de bir itibar kaybına sebebiyet verecek bir usulsüzlüğün ortaya çıkması, bir işte görevin kötüye kullanımının ortaya çıkması yaşanabilir. O yüzden genel manasıyla Türkiye'de böyle bir siyasi olarak çalkantıların, dalgalanmaların, işte şu partinin şuradaki belediye başkanı bunu yapmış, şu partinin şuradaki meclis genel başkanı şunu etmiş şeklinde bazı usulsüzlükler, suçüstü yakalamalar ve bunların getireceği görevden alma, hapis gibi durumlar Türkiye'nin gündeminde var. Bunun bir tık üstünde de şunu görebiliriz maalesef. Açıkçası hani tabii Türkiye tarihinde maalesef bununla ilgili çok fazla done var. Hani o yüzden biz de bunu söylüyoruz burada, lütfen yanlış anlaşılmasın. Asker siyasetçi gerilimine de vurgu yapar mesela burası. Çünkü Türkiye'nin tam 10. evinde bir Satürn-Mars kavuşumu Türkiye'nin kendi Mars'ına karşıdan bakacak. Bu aynı zamanda özellikle malum şu anda hani NATO'nun çok uluslu bir kol ordusunun kurulması var. Bir karargah kurulacak Türkiye'de yüksek ihtimalle. Özellikle bu süreçle alakalı. Hem siyasetçilerin kendi içinde hem de bazı siyasetçilerle bazı askerler, önemli figürdeki, önemli konumdaki askerler arasında sert açıklamalar veya birbirine karşı gelen açıklamalar olabilir. O yüzden biraz hani siyasetçi asker gerilimi de görebiliriz Nisan'ın 3. ve 4. haftasında ülkemizde. 18, 19, 20 Nisan'da başlayacak olan Satürn-Mars kavuşumunun İran için şöyle bir tehlikesi var. İran'ın içerisinde çok ciddi bir ajan yapılanması başlayacak. İran kendi içindeki birçok istihbaratçı ajanı temizledi ama mesela benim zaten İran haritasından dolayı şöyle bir tahminim var. İran'da özellikle Ağustos ayında çok ciddi bir iktidara karşı ayaklanma süreci olabilir. Bunun kök hazırlıklarını yapacak, bunun temellerini atacak bir hikaye olacak bu Nisan ayı ile beraber. Yani Nisan ayında bizim hiç görmediğimiz bir tarafta gündeme de gelmeden gizli gizli bir orada hani İran'ın içerisinde bir ajan yapılanması başlayacak ve bunlar Ağustos'ta İran'ı karıştırmaya başlayacak. Biz Ağustos ayında İran'ın karıştığını göreceğiz. İç karışıklığını göreceğiz ama bunun kökü Nisan ayında atılacak, onu söyleyeyim. Nisan'a zaten bu demin de vurguladığınız program başlarında işte bu ajanları çok duyacağız dediniz. Bir Türkiye'de de ajan olaylarını çok duyacağız dediniz. Ajanlar çok sık yani bir yerlerden çıkacak. Aa diyecekler bu Mossad ajanı, aa bu şeymiş, aa bu benim yanımdaymış, komşummuş ama ajanmış diye öğrenecekler yani, değil mi? Gibi arkadaşlar. Özellikle bizim için, Türkiye için bu çok olası bir durum maalesef. Evet, onun için kimseye güvenmeyin. Burada güvenmeyin derken de yani dikkatli olmakta fayda var. Her sırrınızı herkese anlatmayın. Ya evet, gerçekten şu bir yıl iç güvenlik konusunda halkın da uyanık olması çok bir faydalı olacak. Evet, biraz da bakalım mı bireysel hayatlarımıza? Peki diyecekler ki bu kadar ortalık karışıkken, ortalık yangın yeri, biz neler yapalım kendimiz için bireysel hayatlarımızda Onur Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim, Nisan ayı gökyüzünde çok yoğun bir koç etkisinin olacağı bir ay. Bu bizim için çok güzel bir durum. Çünkü özellikle son 2 aydır gökyüzünde balık başak etkisi o kadar yoğundu ki yani birçoğumuz hastalıktan, kırgınlıktan, düzensizlikten, rutinlerimizin birbirine girmesinden hiçbir işimizi halledemedik. Yani gerçekten birçok insan için yüksek ihtimalle özellikle Şubat, Mart, hele de Mart ayı ölü bir ay olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü o kadar çok balık etkisi vardı ki gökyüzünde. Yani hepimiz biraz böyle saldığım çayla Mevlam kayla bir ay geçirdik. Şimdi Nisan ayıyla beraber gökyüzünde ay genelinde bir koç stelyumu var. Venüs de kaliteli bir yere geçecek. O yüzden bir kere Nisan ayı üstümüzdeki ölü toprağını atıp kendimize gelme zamanı. Burada burçlar ne yapabilir diye baktığımız zaman şimdi bu koç stelyumu koç ve yükselen koçların 1. evinde olacak. Onlar için bilhassa bir süredir başlamak isteyip başlayamadıkları, enerji bulamadıkları için olabilir, para bulamadıkları için olabilir, destek bulamadıkları için olabilir ama günün sonunda başlayamadıkları işlere başlayabilecekleri bir ay. Yani Nisan ayı koç burçlarından harekete geçebilecekleri, adım atabilecekleri ve işlerinde yeni bir projeyi gerçekleştirebilecekleri, yeni bir süreç başlayabilecekleri bir zaman dilimi. Özellikle mesela çalışmayan, işsiz olan koç ve yükselen koçlar için bir işe girmek olabilir. Kendi işini kurmak isteyen koç ve yükselen koçlar için o işin başlangıcını yapıp kendi işini kurmak olabilir. Hani genel manasıyla koçlar şöyle bir hayata geri dönecekler. Aslına baktığımız zaman Nisan ayında. Boğa ve yükselen boğalara geldiğimizde onların 12. evinde. Şimdi Nisan ayı boğa ve yükselen boğalar için zor bir ay. Onu söyleyeyim. Çünkü bu kadar 12. evde koçta bir gezegen varken bilinçaltlarında acayip derecede öfke olur.
Yani kendi iç dünyalarında sürekli bir öfke, sinir, nefret, stres, bu duyguları yoğun bir şekilde yaşarlar. Uyku düzenleri bozulur, iç huzurları bozulur. Burada benim boğa ve yükselen boğalara tavsiyem maneviyat. Yani gidin işte inandığınız dinin kitabını okuyun. İnandığınız dinin ibadetlerini edin. Yaratıcıyla yakınlaşın. İşte atıyorum namazınızı kılın, Kur'an-ı Kerim okuyun, salavat-ı şerif okuyun. Biraz böyle teolojiyle vakit geçirin. Biraz maneviyat dönün. Çünkü boğa ve yükselen boğalar için iç huzur çok az olacak. Yani gerçekten Nisan ayı içerisinde onları maneviyata ve yaratıcıya vakit ayırmaları lazım. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde ise onların 11. evinde bir hareket geliyor. İkizler ve yükselen ikizlerin yeni insanların tanışma ayı. Yani benim tüm ikizler ve yükselen ikizlere tavsiyem Nisan ayında bol bol dışarıda olun. Bol bol sosyalleşin. Derneklerin, toplulukların, vakıfların etkinliklerine gidin. Kalabalık etkinliklerde yer alın. Davetlerde yer alın. İnsanların birbiriyle tanışabileceği grup etkinliklerinde yer alın. Çünkü Nisan ayı ikizler ve yükselen ikizler için yeni insanlarla tanışmak anlamında güzel bir ay. Bunu çok net söyleyeyim. Ve bununla beraber gelecek hedeflerine dair adım atma zamanları. Atıyorum işte ben gelecekte 2 sene sonra 3 sene sonra şunu yapmak istiyorum. O zaman şimdi onun adımını at bakalım. Nisan ayında. İkizler ve yükselen ikizlere tavsiyem bu. Gelelim yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi yengeç ve yükselen yengeçlerin 10. evinde. Bu 10. evdeki koç etkisi biraz onlar için sert bir ay anlatıyor. Ne anlamda? Kariyer anlamında. Özellikle böyle otorite figürleriyle, yöneticileriyle tartışabilecekleri, gerginlik yaşayabilecekleri, anlaşmazlık yaşayabilecekleri ve bundan dolayı da mobbing görebilecekleri bir zaman. Bilhassa yöneticilerin öfkesini, sinirini, stresi onlardan çıkarabilir. Evde hanımına kızar, gelir iş yerine sana patlar. Evde kocasıyla kavga eder, gelir iş yerine sana kızar. Yani biraz böyle yengeç ve yükselen yengeçlerin otoriteyle kavgadan kaçmaları gereken bir ay. Onu söyleyeyim. Onlar için biraz böyle diş sıkması gereken bir zaman. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Şimdi aslan ve yükselen aslanların gündemi yolculuk. Yani bu Nisan ayında 9. evde bu kadar gezegen geçişi varken aslan ve yükselen aslanlar yurt dışı olsun, şehir dışı olsun seyahate çıkarlar, yolculuk ederler. Bununla beraber bu özellikle iş amaçlı olabilir. Çünkü özellikle burada bir Mars-Merkür ikilisi olacağı için bilhassa iş amacıyla, network kurma amacıyla, bir proje amaçlı, bir iş görüşmesi amaçlı şehir dışı ve yurt dışı seyahatler aslan ve yükselen aslanları bekliyor. Bunu söyleyeyim. Ayrıca aslan ve yükselen aslanların hayatlarında yeni bir uzmanlaşma süreci de başlayabilir. İşte kendi adıma söyleyeyim. Mesela sağlıyorum ben gidiyorum bir astrolog olarak bir de işte astrolojinin A kanalında uzmanlaşayım diyorum ve bunun için bir eğitime başlıyorum. Böyle gündemler olabilir aslan ve yükselen aslanların. Başak ve yükselen başaklara geldiğimizde onların 8. evinde bir sterlium olacak ay genelinde. Şimdi öncelikle burada işte sigorta borçları birikmiş olabilir, vergi borçları birikmiş olabilir, kredi kartı borçları birikmiş olabilir. Bunları kapatacağınız bir ay. Önce onu söyleyeyim. Yani çok fazla bekleyen ödemeleri kapatıp böyle borç yükünüzü hafifletebileceğiniz bir zaman dilimi. Ama bir diğer yandan da bir kol kesme ayı sizin için. Kol kesmekten kastım şu. Diyelim şu an bir arkadaşlık size iyi gelmiyor. Hayatınızdan çıkarırsınız. Şu anki sevgiliniz size iyi gelmiyor. Hayatınızdan çıkarırsınız. Evlilikte bir durum çok canınızı sıkıyor. O konuyu konuşur, tartışır, gerekirse kavga eder, ortadan kaldırırsınız. Yani bununla beraber mesela çok şeker kullanıyorsunuz. Zararlı geliyor artık, rahatsız ediyor vücudu. Bunu kesersiniz. Yani çok basit düzlemde gündelik böyle kullandığınız bir şeyden tutun da hayatınızdan bir insanı çıkarmaya kadar. Hayatınızda size iyi gelmeyen, sizde stres yaratan, sizin canınızı sıkan veya size zarar veren insanları, alışkanlıkları hayatınızdan kestirip atabileceğiniz bir ay Nisan ayı. Terazi ve yükselen terazilere geldiğimiz zaman ise bu koç sterliumu onların 7. evinde olacak. Şimdi burası şöyle, ikili ilişkilerinde gergin bir zaman. Bu dönemde partnerleri, sevdikleri, yakın arkadaşları onlara karşı sinirli, agresif, saldırgan davranabilir. Bir şeye öfkelenir, ona kızar. Başka bir şeye sinirlenir, ilişkisine yansıtır falan. Biraz terazi ve yükselen teraziler için düzenli ikili ilişkide olduğu insanların kaprislerini çekme zamanı. Onu söyle. Onlar için biraz hani bu konuda bir tık bir tamponlamaları gereken bir zaman dilim ama zaten terazilerin çok rahat yapabileceği bir durum neyse ki. Akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde de onların 6. evinde bir sterlium olacak. Önce burada şunu söyleyeyim. Göz problemleri, diş problemleri, baş ağrıları gibi konularda zaten sıkıntısı olan akrep ve yükselen akrepler bir doktora görünsünler derim. Çünkü 6. evde bu kadar koçta gezegen varken diş sorunu patlar, göz sorunu patlar, baş bölgenle alakalı bir problem başlar falan. Yani bir hastane gündemi çıkarabilir bize. Önce bunu söyleyeyim. Bir de gündelik hayatta böyle kazalı belalı durumlara dikkat etsinler ama bu araba kazası gibi şeyler değil. Yani işte atıyorum yemek yaparken elini yakmış. İşte et doğrarken parmağını kesmiş gibi. Hani böyle bir yerin kesildi, yandı gibi kazalara, böyle gündelik hayat kazalarına açık biraz. Sevgili akrep ve yükselen akrepler.
Biz yay ve yükselen yaylara geldiğimizde de bizim 5. evimizde, bizim için biraz keyifli bir ay. Onu söyleyeyim. Çünkü bizim 5. evimizde gezegenler. Bizim için işte aşk hayatımızda aşkımızı tazelemek, sevdiğimize aşkımızı daha da böyle kuvvetli bir şekilde belli etmek gibi durumlar olacaktır. Bununla beraber işte sevgilisi olan yay ve yükselen yaylar bir tatile gider, bir seyahat yapar, bir yolculuğa çıkar. Sevgilisiyle daha çok sosyalleşir, daha çok vakit geçirir, aşkın ilgisini daha çok gösterir. Yalnız olan yay ve yükselen yaylar ise bu dönemde yeni birisiyle tanışır. Yeni bir kişi hayatına girer. Onunla böyle flörtleşmeye başlar. Yeni bir insana aşık olur falan. Biraz hani yay ve yükselen yaylar için Nisan ayı aşk anlamında keyifli güzel bir ay. Onu söyleyeyim. Gelelim Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Onların 4. evinde bir koç sterlimi olacak bu ay. Burası şöyle biraz ya aile içi kavga zamanı. Yani Oğlak ve yükselen Oğlaklar bu dönemde biraz aile üyeleriyle ilişkilerine dikkat etsinler. Annemle kavga ettim, babamla kavga ettim, abimle kavga ettim gibi hani aile üyeleriyle kavgalar, gerginlikler, tartışmalar olabilir. Aile içi küskünlükler, kırgınlıklar gündeme gelebilir. Ayrıca ev içinde işte şurası bozuldu, burası patladı, oranın tamirata ihtiyacı var gibi yani evin içine de bile müdahale etmeleri gereken bozuntular, sorunlar çıkabilir. Oraya dikkat etsinler. Kova ve yükselen kovalara geldiğimizde de şimdi biz kova ve yükselen kovaların da 3. evinde bir yığılım var. Özellikle bizler için yeni bir eğitime başlamak, yeni bir alanda eğitim almaya başlamakla alakalı gündemler var. Mesela ehliyete yazılmak, ticarete atılmak veyahut ilgili olduğumuz bir alanla ilgili gidip bir eğitime başlamak, yeni insanlarla tanışıp arkadaşlıklar kurmak, yeni bir dost kazanmakla alakalı daha böyle hani eğitim ve arkadaşlık ilişkileri konusunda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir aya giriyoruz. Ek olarak hani zihnen çok daha hızlı karar alacağımız, çok daha hani kendimizden emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir ay. O yüzden zihnen de hani kova ve yükselen kovalar için çok daha canlı, çok daha keskin olacakları bir ay olacak Nisan ayı. Son olarak balık ve yükselen balıklara geleceğim. Balık ve yükselen balıkların da bilhassa parayla ilgili gündemleri olacak. Burada hem çok para harcayacaklar. Önce onu söyleyeyim yani balık ve yükselen balıklar acayip ama kendilerini harcayacaklar. Çöpe para gitmiyor. Burada işleri rahat mesela bir borca gitmiyor veya angara bir para çıkışı yok. Kendilerine şahsi olarak çok böyle para harcayıp yatırım yapacakları bir ay. Ama bununla beraber de bilhassa uzun vadeli maddi planlar yapıp çünkü Satürn Mars kavuşumu da olacak ay içerisinde. Uzun vadeli maddi planlar yapıp buna başlayabilecekleri bir zaman. Mesela burada bazı balık ve yükselen balıklar örnek veriyorum bireysel emeklilik başlangıcı yapabilir gibi. İşte bu şekilde hani maddi olarak geleceğe bir yatırım zamanı sevgili balık ve yükselen balıklar için. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Nisan ayının bir mottosu olsa genel olarak gökyüzü bize ne der? Hayat yeniden başlıyor. Aa güzel. Evet. Çok hızlı bir cevap oldu. Güzel. Çünkü Vallahi o balık etkisinden kurtulup koç etkisine geçiyoruz. Yani astrolojik olarak kıştan çıkıp yaza geçiyoruz sonunda. evet ay inşallah sonunda. Hoş biz şimdi bugün bunu çekerken İstanbul'da da inanılmaz bir yağmur var bu arada. Ankara'da öyle. Öyle mi? Yani dışarısı fırtına, kış, kıyamet sanki dedik ki biz de biraz önce konuşuyorduk arkadaşlarla kış geri geldi. Öyle bir hava var dışarıda. Allah şu balıktaki etki bitmeden ne gökyüzü rahatlayacak ne hava durumu ne biz rahatlayacağız. Ay aman aman. Peki asla şu burcun yanına yaklaşma. Bu aralar felaket dediğiniz burç. Koçların çok üstüne gitmeyin Nisan ayında. Çünkü koçlar çok aynı zamanda öfkeli, sinirli olacaklar. Çok dillerinin kemiği olmayacak. Gidersiniz bir şaka yapayım dersiniz bir bakmışsınız size kavga etmeye başlıyor aman diyeyim. Aman uzak durun. Tamam. Uzak durun. Evet. Peki hep derler ya böyle halk arasında da çok söylenir. Aman işte retroda imza atma. Yok tutulmada şunu yapma. Ay başım ağrıyor falan filan. Şimdi gerçekten de Nisan ayında böyle deseniz ki şu tarihten sonra anlaşmalarını yap. Ev alacaksan da şu tarihi bekle. Yatırım yapacaksan da düğün yapacaksan da dediğiniz tarih var mı Nisan'da böyle şanslı günler? Ama Nisan'ın tamamı düzgün bir gökyüzü var. Çok şükür. Bakın Merkür'ün hızına geri kavuştuğu bir ay. Tutulma etkisinden çıkıyoruz. Güzel bireysel anlamda güzel bir dolunay aya başlıyoruz. Ve ay genelinde özellikle 20 Nisan sonrası gökyüzü gerçekten hareketli olacak. Onu söyleyeyim. Bilhassa önemli başlangıçlar, uzun vadeli başlangıçlar içinde 20 Nisan sonrasını kullansınlar. Ah çok güzel. Ay vallahi zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çok keyif aldım ben. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merak ettikleri varsa izleyicilerimiz de yazsınlar videonun altına. Seve seve cevaplarız. Evet biraz böyle dünya ve Türkiye çok hareketli gibi gözüküyor ama bunlar bizim hani önlem almamız için bilelim en azından kendi bireysel hayatlarımıza biraz daha dikkatli oluruz diye bunları Tabii. anlatıyoruz. Yoksa amacımız korkutmak değil tabii ki. Çok teşekkür ederim. Astrolog Onur Bal bizlerle beraberdi. Katıldığınız için değer kattınız. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.